Kuru dönemde hatalara yol açmayacak bir besleme tarzı yapmalıyız. Kuru dönemde yanlış besleme yine böyle sorunlar yaratıyor. Hipokalsemi yine böyle sorunlar yaratıyor. Ve tırnak ayak sorunlarının genelde doğumu takip eden 90-100 gün içinde çıktığı da belirlenmiş. Yani kuru dönemle de alakası var bu işin. Sürü yönetiminin temel kuralını hiçbir zaman unutmayacağız. Kuru ve temiz olacak. Islak ve pis ortamlardan kaçınacağız. Ayak basışındaki hatalarla ilgili olduğunu tahmin ediyorsak, ayak bacak puanı uygun olan boğaları suni tohumlamada seçeceğiz. Görüldüğü gibi laminitisin aslında temeli sürü yönetimi hatalarına dayanıyor. En başa gidersek sürü yönetimi hataları geliyor. Laminitis de bizi buluyor. Tedavi. Tedavide yani biz non-steroid antiinflamatuar ilaç dediğimiz kortizon olmayan yangı giderici ilaçlar tavsiye ediyoruz. Kortizon olmayan yangı giderici ilaçlar. Tabii bu arada mikroplar da devreye girebileceği için mutlaka Fusobacterium microforum vesaire de devreye girebileceği için antibiyotik kullanımını öneriyoruz. Yani hastalık ortaya çıktığında, ki dilerim çıkmaz, bu dediklerimi doğru yaparsanız hastalık ortaya çıkmaz. Ama çıkarsa da yangı giderici bir ilaç ve antibiyotik bir süre devam etsin. Bir süre, yani 1-2 gün değil. Yemlerde sodyum bikarbonat katılsın. Eğer boynundan bağlı değil de serbest sistemse sodyum bikarbonat ve izmineraller belli köşelerde sürekli bulundurulsun. Kendi arzularıyla yalasınlar. Bunu daha önce de burada göstermiştim size, hatırlarsınız. Durumun ilerlemeden önlenmesi, tedavinin ilk safhalarda yapılmaya gayret gösterilmesi şarttır. İleri vakalarda tedavi şansı azalır. Çünkü demin de söyledim, metalle proteinaz enzimi lif lif yapıyor. Böyle lime lime yapıyor ve dokular arasındaki bağlantı koptuğundan dokulara kan gitmiyor, dokulara oksijen gitmiyor, dokular ölüyor. Evet, laminitis de bu şekilde. Yani laminitisi biz bir sürü yönetimi ve hayvan refahı sorunu olarak görelim ve doğru işlemlerle hayvanların böyle sorunlar yaşamasına engel olalım. Evet, programımızda giriş olarak sığırlarda Mycoplasma bovis enfeksiyonlarından ve laminitisten bahsettik. Biraz da soruları cevaplayarak devam edelim. Geçenlerde gene kötü bir olay yaşamış bir arkadaşımız. Şimdi biliyorsunuz böyle bir yanlış uygulama var. Bu yanlış uygulamayı artık terk edelim. Hayvanları baş aşağı asmışlar. Hayvan doğum yapan buzağı baş aşağı asmışlar. Doğum yapan buzağı baş aşağı asarsak diyorlar. İşte ciğerine kaçtıysa temizlenir. Öyle bir şey yok tabii. Ciğerine kaçtıysa temizlenmez. İstediğiniz kadar baş aşağıya asın, hiçbir şey olmaz. Onun için doğumdan sonra hayvanları şöyle göğsün üstüne, elleri şöyle, ön ayakları şu şekilde olacak şekilde göğsün üstüne yatıracaksınız. Sternumun yani. Göğsün üstüne yatıracaksınız şu şekilde. Baş aşağı buzağı asmanın eskisi gibi yanlış, yani eskiden yapıyorlardı. Bundan Amerikalılar çoktan vazgeçtiler. Bu yöntem artık kaldırıldı. Yararlı değil ve hatta zararlı olduğu ortaya çıktı. Bu arkadaş da zararlı etkisini görmüş. Tam bilmiyorlar ama ya kırık var ya çıkık ayakta. Ya kırık olmuş ya çıkık o asma esnasında. Bundan vazgeçelim. Bir kere bu yöntem artık kaldırıldı arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Bundan vazgeçelim. Değerli arkadaşlarım, yine hep aynı konular ama yani sorular geliyor ne yazık ki ve aynı konulardan kurtulamıyoruz. Deneme yanılma yöntemleriyle vakit kaybı, gecikme yine başımıza geldi geçtiğimiz günlerde. Bu konuyla yazıştık bir arkadaşla. Sonuç, yani akıbet, prognoz iyi olmuyor. İyi olmuyor. Zamanında doğru müdahale önemli. Bu deneme yanılma yöntemleriyle biz vakit kaybediyoruz ama buzağlar bu arada geçip gidiyor. Özellikle buzağlar çok hassas.
Onun için bu deneme yanılma metotlarında oynaşırken böyle hayvan kaybetmeyelim. Doğru teşhis, doğru tedavi. Biraz önce bahsettiğimiz konuyla ilgili yine bir soru gelmiş önümde. Mikoplazma enfeksiyonu, buzağlarda öksürük ve tabii ki nereden kaynaklanmış? Nakliye eşittir stres, stres eşittir öksürük. Yani nakliye eşittir öksürük. İşte nakliyenin stres olduğuna inanacağız. Nakletmeyeceğiz mi? Edeceğiz ama sonunda da onun bir desteği olacak. Naklettiğimiz hayvanlara bir desteği olacak. Besi için nakletmişsek örneğin bu hayvanlara bir mide düzeltici ilaç, yani ilaç demeyeyim de yem katkı maddesi verebilirsiniz. Bu arada en az 20 gün olmak üzere izmineral destekleri ama yüksek dozda. 20 gün sonra da vazgeçmeyin. 5'te 1 doza indirin, devam edin. 20 gün yüksek dozda, sonra da 5'te 1 doza indirip devam edin. Bu şekilde bir önlem almış olursunuz. Diğer bir konu, böyle bir sorun geldi önüme. Bu arkadaşın işte mera hayvancılığı yapıyor ama bu arada buzağlarda ölüm, buzağlarda artritis, göbek iltihabı, menenjit, çeşitli sorunlar çıkıyor. Ben onlara dedim ki bunları yaptınız mı? Aşı yaptınız mı? Antiserum yaptınız mı? Göbek kordonu dezenfeksiyonu yaptınız mı? Al sütünü doğru içirdiniz mi? Falan böyle soru sorunca biz mera hayvancılığı yapıyoruz. Bunların hiçbirini yapmadık yazdı. Biz mera hayvancılığı yapıyoruz. Bunların hiçbirini yapmadık diye yazdı. Halbuki mera hayvancılığı yapmak bir mazeret değil. Mesela çantanızda, torbanızda, heybenizde bir iyotlu solüsyon bulundurabilirsiniz. Tentürdiyot olabilir, batikon neyse bir iyotlu solüsyon bulundurabilirsiniz. Ve doğum yapmış hayvanı gördüğünüzde hemen göbeğini dezenfekte edersiniz. 2 saat sonra bir daha gider, bir daha yaparsınız. Hatta gerekirse cep telefonundan alarmını kurarsınız. Alarm verir, gidip tekrar bakarsınız. Yani bu bir mazeret değil. Göbeğinin temizlenmemesi, biz mera hayvancılığı falan, bunlar hepsi lüzumsuz muhabbet. Çünkü mera hayvancılığı yaptın diye göbeğini temizlememek diye bir şey yok. Heybenize, torbanıza koyun iyotlu bir şey ve o göbek temizliğini yapın. 2 saat sonra da tekrar edin. Bunlar yapılmayacak şeyler değil. Mazeret beyan etmekten vazgeçin. Çünkü bak bu arkadaşımız birçok sebepten hayvanlarını kaybediyormuş. Oradan çıktı zaten bu. Doğan buzağın göbeğini ilaçladın mı? Hayır, biz mera hayvancılığı yapıyoruz. Olmaz. Yanlış. Mera hayvancılığı diye bir şey, bu mazeret kabul edilmez. Bunu başka bir programda da anlattım. Burada da önüme geldiği için tekrar anlatacağım. Soru gelmişti bana. Göbekten mikrop koparsa ne olur hocam? Göbekten mikrop kapar, işte şu olur, bu olur, bir sürü. Anlatırken altında göbekten mikrop kaparsa ne olur hocam? Ne olmaz ki? Ne olmaz ki? Ne olmaz ki? Mesela septisemi olur, toksemi olur. Yani mikroplar kana karışır, mikropların toksinleri de kana karışır. Göbek açık orası çünkü. Oradan mikrop girer, septisemi olur. Toksemi olur, göbek yangısı olur. Göbek yangısı olur. Onfalit ya da göbek komple, göbek kordonu yangılanır. Bütün oraya giden damarlar da yangılanır. Onfalofilebit, onfalit ya da onfalofilebit. Bunlar çeşitli şekillerde kana karışır, hayvanı öldürür, tamam. Öldürmezse bile gider karaciğere, karaciğeri harap eder. Gider böbreğe, böbreği harap eder bu mikroorganizmalar. Başka kanla her yere gider. Kanla gitmediği yer yok, her yer. Kan nereye gidiyorsa bu mikroplar da oraya kadar gider. Artrit olur, yani eklem yangısı ya da poliartrit olur. Yani 4 ayağın 4'ünün ekleminde de yangı olur.
Bir eklemde olduğu gibi 4 ayağının 4'ünde de iltihap olur. İşte ona poliartritis diyoruz. Tek bir tanesinde olduğunda ona artritis diyoruz. Eklem yangısı. Başka menenjit olur. Sinirsel belirtiler gösterir. Yatıp kalkamama, ayakta duramama gibi sinirsel belirtiler söz konusu olur. Yani bu soru çok yanlış bir soru bence. Göbekten mikrop kaparsa ne olur? Cevap ne olmaz ki? Her şey olur. Aman göbeğini temiz tutalım. Bir soru daha bu arada cevaplayalım. Yumurtalık kistleri. Bir kere bu rahim kisti falan diye bana yazıyorlar ama herhalde onlar yumurtalık kistleri olacak herhalde. Yumurtalık kistleri. Ve hiç bitmeyen bir hikaye. Kist varmış. Kist varmış. Tam bir boşluk. Tam bir boşluk. Çünkü kist varmış ne? Kist var, kist var. Çok anlattık. Yumurtalık üzerinde bir kist olabilir. Bunun doğumdan sonra adı corpus luteum, sarı cisim kisti, gebelik döneminde olup da gebelikten sonra oradan yok olması gereken corpus luteum hala yok olmamıştır. Kalıcı corpus luteum, kalıcı corpus luteum hala orada duruyor. Bunu bir prostaglandin F2 alfa ile biz oradan gönderebiliriz, silebiliriz. Ancak bir de kist var, yumurtalığın içine gömülmüş. Yumurtalığın içine gömülmüş kistlerin ana sebebi, burada şematik olarak göstermiştim size hatırlarsanız, enerji noksanlığıdır. Doğumdan sonra tekrar hayvan belli bir enerjiyi bulamıyor. Yumurtayı üretse bile yumurta yoluna atamıyor. Bunlar hep kuru dönemle ilgili. Bunlar hep kuru dönemle ilgili. Ve bütün bu sorunların arkasından o oluşup da yumurta yoluna dökülemeyen, yumurta yoluna atılamayan yumurta içeride kalıyor. Halbuki onun yumurta yoluna atılması lazım ki spermler de gitsin, buluşsunlar ve döl tutma olsun. Bu olamıyor. İçeride kalıyor, orada patlamamış sivilce gibi kalıyor. Bu bir kist. Bir tane daha kist, bir daha sefere bir tane daha kist, bir daha sefere bir tane daha kist oluyor size. Kistik ovaryum, kistik yumurtalık. Bu ayrı bir konu. Bunun tedavisi de ayrı, oluşum şekli de ayrı. Tedavisinde birinde prostaglandin F2 alfa kullanıyoruz, ötekinde GnRH hormonu kullanıyoruz. Onun için arkadaşlar bu kist varmış lafını unutun. Kist varmış lafını unutun. Söylediğiniz ve dikkat çektiğiniz konu şu olsun. Kızgınlık gösteriyor mu, göstermiyor mu? 1. Kızgınlık gösteriyor mu, göstermiyor mu? 2. Kızgınlık gösteriyorsa düzenli gösteriyor mu? Yani 20 günde bir, 19 ila 21 günde bir aralıkla, düzgün aralıkla, periyodik olarak kızgınlık gösteriyor mu? Bizim için önemli olan bu. Kızgınlık göstermiyor ayrı, kızgınlık gösteriyor ama değişik. 5 günde bir gösteriyor, 10 günde bir gösteriyor, 20 günde bir gösteriyor, 3 günde bir sık sık gösteriyor. İşte bunlar her biri bizim için bir delildir. Ve kızgınlığın olup olmadığı ve düzenli olup olmadığı bildirilirse biz daha kolay aydınlanırız. Kist varmış lafı çok boş bir laf. Bu devam edecek bu sorun anlaşılıyor ama bu çok önemli. Diğer bir olay da tedavileri farklı. Kuru döneme de çok dikkat edelim. Kuru dönemi sonunda doğum oldu, doğumdan sonra hayvan yeterince enerjiyi bulamadı. Enerji eksikliğinden dolayı insülin benzeri büyüme faktörü 1 dediğimiz IGF-1 yetersiz. IGF-1 yetersiz olduğu için LH hormonu, luteinizasyon hormonu yetersiz. Luteinizasyon hormonu yetersiz olduğu için yumurta hazır olsa bile yumurta yoluna atılamıyor. Döllemede olmuyor, dölde tutmuyor ve ondan sonra da kistik ovaryum dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Yani yumurtalık kisti var diye bir şey söylemeyin. Sadece kızgınlık gösteriyor mu, göstermiyor mu? Gösteriyorsa düzenli mi, düzensiz mi? Bunu söyleyin, veteriner hekiminiz ya da ben kimse bu konuyu anlarız. Ama böyle kistik
yumurtalık kisti varmış, yumurtalığında kist varmış lafı çok boş bir laf. Bir de öksürükte iyot kullanımı, iyotlu yem katkıları kullanımı ben özellikle tavsiye ediyorum. Bu iyotlu yem katkılarını domuz başında, aktinomikoz ve aktinobasillozda da çok tavsiye ederim. İyotlu yem katkılarının aynı zamanda ekspektoran etkisi var. Yani balgam söktürücü. Ekspektoran etkisi var. Tedavide mesela öksürük oldu artık koruyamadınız, öksürük oldu, öksürüyor. Antibiyotik yapıyorsunuz, yetmiyor antibiyotik yapmak. Bir de non-steroid anti-enflamatuar ilaç yani kortizon olmayan yangı giderici bir ilaç kullanmanız lazım. Meloxicam, Flunixin, Meglumin, ketoprofen her neyse onları kullanmanız lazım. Bunları da kullandınız. Bu arada iyot da kullanın. Ağızdan özellikle yemlerine katarak iyot da kullanın. Ekspektoran yani balgam söktürücü etkisi var. İyodun birçok konuda çok büyük faydası var. Başka faydaları da var. Döl tutmadan ayak hastalıklarına kadar, kellik tedavisine kadar her yerde faydası var. Koruyucu olarak da kellikte de ve diğer aktinobasiloz, aktinomikozda da koruyucu olarak kullanabilirsiniz. İyotlu yem katkıları kullanın. Çok faydasını göreceksiniz değerli dostlarım. Bu da notlarımdan biri olmuş. Bir konu daha önüme geldi. Onu da söyleyeyim. Aşılarını yapmıştık halbuki diye çok gelir bana. Aşılarını yapmıştık halbuki. Peki bu aşılarını yaptınız ama hayvan korunuyor mu? Yani gerçekten hayvan korunuyor mu? Eksik yapıldıysa, aşılar rapelsiz yapıldıysa ya da o hastalığın aşısı değilse korumuyordur. Örneğin Clostridium aşısı yaptınız, halbuki hayvan zatürre. O hastalıkla alakası yok. Aşılarını yapmıştık. O yapılan aşıyla sizin şu anda yaşadığınız sorun aynı mı? O aşı, o hastalığın aşısı mı? Böyle şeyler var. Aşılarını yapmıştık halbuki. Belki yapılan aşı da değil. O da karşıma geliyor. Belki yapılan aşı da değil. Bir antibiyotik, bir vitamin, bir şey yapılmış. O aşı diyor o arkadaşlar ona. Aşı diyorlar. Değil, aşı değil. Aşı başka bir şey. Onun için aşılarını yapmıştık. Halbuki bu çok havada kalıyor. Bir şey ifade etmiyor. Onun için aşı yapıyorsak o hastalıkla ilgili mi? Doğru yapılmış mı? Ve rapelli mi? Tekrarlı hatırlatma dozunda yapmış mıyız? Yani yaptığımız aşı hayvanımızı koruyor mu? Burada büyük eksiklikler görüyorum arkadaşlar. Sizi uyarıyorum. Hatalı ilaç kullanımlarınız devam ediyor. Yine bana gelenlerden anlatıyorum. Ben hiçbir şeyi burada kendim uydurmuyorum. Hep böyle bana gelenler bunlar. Hatalı ilaç kullanımıyla ilgili de şöyle, falan filan ilaçlar iyi gelmedi, çalışmıyor. Bu da var. Efendim, tabii biz o ilacı nerede kullandık? Yani endikasyonu, kullanım alanı mı var mıydı? Yani kullanım alanında mı kullandık? Yanlış yerde, endikasyonu olmayan yerde ilaç kullanımı tabii ki bir fayda sağlamaz. Yani kullanım alanı değilse o ilaç orada fayda sağlamaz. Yanlış doz kullanılıyorsa, eksik günde kullanıyorsak, yani çabucak vazgeçiyorsak ve yanlış bir kullanım şeklimiz varsa yine o ilaç orada fayda sağlamaz. Örneğin 24 saatte bir kullanım var, 8 saatte bir kullanım var, 12 saatte bir kullanım var. Mesela Genta'larda çok hatalı kullanımlarınız var. Çünkü Genta 12 saatte bir kullanılır. 24 saatte bir kullanılan Genta'dan hiçbir fayda gelmez. Bazı antibiyotikler, demin de anlattım, mikoplazma enfeksiyonlarına kesinlikle hiç fayda etmez. Çünkü onların mikoplazma enfeksiyonlarının farklıdır antibiyotikleri. Efendim B1 vitamini yine çabucak vücuttan atıldığı için 6 ila 8 saatte bir enjeksiyon yapmak lazım. Yani günde 3 ya da 4 kere enjeksiyon yapmak lazım. İlk enjeksiyonun damar içi yapılması lazım. B1 vitamininde burada da sorunlar yaşıyorsunuz.
Burada da sorunlar yaşıyorsunuz. Bunları bana geldiği için anlatıyorum değerli dostlarım. Bu hataları yapmaktan vazgeçin. Bu hataları yaptığınız sürece hem hayvanlar hem sizler eziyet görüyorsunuz. Hayvanlar da bu konuda hem iyi olmuyorlar hem hastalık tedavileri gecikiyor. Sizin de cebinizden lüzumsuz yere para çıkıyor ve sonuç gene iyi olmuyor. Lütfen bu konulara özel itina gösterin. Bir şey olursa da çok beklemeden sorun. Ben size cevap vermeye hazırım. Yeter ki hayvan kaybetmeyelim, para kaybetmeyelim, zaman kaybetmeyelim. Bereketli ürünler diliyorum hepinize değerli dostlarım.